Merhaba. Bugün incelemesini yapacağım kitap Beyhan Budak'ın son kitabı Hayat Acemileri için Yaşam Rehberi. Kitabın alt başlığı ise güçlü bir psikolojiye sahip olmanın yolları. Kronik yayınlarından çıkan kitap 224 sayfa. Kitaba geçmeden önce yazardan bahsetmek istiyorum. 1985 Ankara doğumlu olan Beyhan Budak, İstanbul Üniversitesi mezunu bir klinik psikolog. 2015 yılından beri YouTube'da milyonlarca izlenen alanı ile ilgili içerikler üretiyor. YouTube'da 2,5 milyon takipçisi var. Darısı başıma. Kendisi hem Türkiye'de hem yurt dışında binlerce seminer vermiş bir isim. Şu ana kadar elindeki kitabıyla beraber yayınlanmış 4 kitabı var. Yazarın kitabını okumamdaki en büyük etken videolarındaki samimiyet oldu. O samimi havası bana kitabından bir şeyler öğrenebileceğim hissini verdi. Videolardaki samimiyeti zaten kitabına da yansımış. Sanki onunla sohbet ediyormuş gibi okudum kitabı. Bir de yazarda şu dikkatimi çekiyor. Sürekli kendini geliştiriyor. Hani bazı insanlar vardır. Yıllar sonra karşılaşırsınız. Yine aynı konuları konuşur sizinle. Kendine yeni bir şey katmamıştır. Ama Beyhan Hoca'da öyle bir şey yok. Her videosunda başka bir konu işliyor. Her kitabında da öyle. Bu kitabında da hayatın acemisi olan bizlerin bilmesi gereken birçok farklı konuya değiniyor. Bir de şu var. Bazı kişiler sosyal medyada insana anlık mutluluk veren fakat hayatta işlevi olmayan birçok söylemde bulunuyorlar. Yazarımızda bu yok. Kitapta da yer verdiği gibi onlara karşı çıkıyor ve gerçekçi yaklaşım sergiliyor. Olması gereken de bu. Anlık bir motivasyonla verdiğimiz kararların çoğunu uygulamıyoruz zaten. Bize bir katkısı olmuyor. Problemlere gerçekçi bakarsak çözüme de o derece yaklaşırız. Kitaba gelecek olursak kitap bir okur mektubuyla başlıyor. Yazarımız bu mektup sayesinde kitabın neden yazdığını, amacının ne olduğunu açıklıyor. Mektubu yazan kişiyle birçok kişi empati kurabilir. Çünkü onun yaşadıklarını çoğumuz yaşıyoruz. Hepimiz ara sıra her şey iyi gidiyor görünürken mutsuz olduğumuzu fark ediyoruz. Her şey yolunda ama bu mutsuzluk da ne diye kendimize sorduğumuzda bunu fark ettiğimizde adeta kitapta da bahsedilen içimize bir öküz oturuyor. Nefesimiz kesilecek gibi oluyor. Anlık bir boşluğa düşüyoruz. Tam bu noktada yazarımız kitabının yazma amacını açıklıyor. Hayat keşfinde kendini unutan, kendine bakım vermeyen ve bir yerde göğsüne öküz oturan bazı insanlara hatırlatmalar yapmak. Bu hatırlatmaları yaparken üstün bir anlatım sergilemiyor. Kendinden yola çıkıyor ve anlattığı konuları yaşamından örnekler vererek açıklıyor. Bir de her bölümün sonunda kendime not diye daha önce telefonuna kaydettiği kendi analizleri yer alıyor. Yazar duygusal bir yapın varsa, ince düşünüyorsan, hassas bir kişiliğin varsa ne yaparsan yap biraz bu hayatın acemisi oluyorsun. Geçmiyor bu acemilik diyor. Benim tahminim bu videoyu izleyen kişiler tıpkı bu videoyu çeken gibi hayatın acemisi olduğuna inanıyor. Ama bu hayatın öğrettiklerine de kulak vermemiz lazım. Usta olamasak bile bu hayatta kalfa olmaya yaklaşmak gerekiyor. Gamsız olun demiyorum. Tam tersine kendimizi bir şeylere zorlamak yerine kendimizi tanımak ve hayatımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Modern dünyanın ve sosyal medyanın bize dayattığı sürekli mutlu ve başarılı olma zorunluluğu birçok insanın içsel huzursuzluğa düşmesine neden oluyor. Çoğu zaman başkalarının yaşamlarına göre şekillendiriyoruz hayatımızı. Kendi isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı göz ardı ediyoruz. Her şey dışarıdan çok güzel gözükse de içsel huzursuzluk depresyona dönüşebiliyor. İçimize öküz oturuyor bir başka deyişle. Burada bana göre yapılan iki büyük hata var. Birincisi modanın peşinden gidiyoruz. Bırakın giydiğimiz, içtiğimiz şeyleri izlediklerimizin bile bir modası var. Ve biz hayatımıza ne katacak demeden o modaya ayak uyduruyoruz. Bilinçli bir tüketimden alıkoyuyoruz ve kitle psikolojisiyle hareket ediyoruz. Bir koyun uçumdan atlayınca diğerleri de atlıyor ya. Bizim modanın peşinden gitmemiz ona benziyor. İkinci büyük hata ise kıyas yapmamız. Cehennem azabı yaşamak isteyen kıyas yapsın muhakkak yanlış yapar. Şeytanın hatası kıyas yapmaktır. Hazreti Adem kendisini kıyas yaptı. Aynen öyle. Habil ile Kabil kıyas yaptı, hata yaptı. Yusuf Aleyhisselam çocukları kıyas yaptı. yaptılar. Yani bütün hataların merkezinde kıyas yapmak var. Herkesin hayatı kendi içinde sınırlar barındırıyor. Ama sosyal medyada herkes mutlu olduğu için hiç kimsenin hayatı zor değil. Bir tek benimki zor diye kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Yazar hassas insanlara yönelik çok önemli bir tavsiye veriyor. Narsistlerden ve manipülatörlerden korunmanın yollarını bulmak. Bu tür insanlarla ilişkilerde onlara zarar vermemeleri için mesafe koymayı ve sınırlarımızı net bir şekilde belirlemeyi öneriyor. Kitapta şöyle diyor. İnsanın biyolojik yapısında birçok canlıda olduğu gibi alanını genişletme eğilimi vardır. Yani sen kendi sınırını çizmezsen başka biri senin sınırlarının içine
kesinlikle girecektir. Bizim için zararlı olan insanları hayatımızdan çıkarmasak da onlara bizim üzerimizde zarar vermeyecekleri yerlerde tutmamız gerektiği üzerinde duruyor. Yazar aynı zamanda 6 Şubat depremi sonrası karşılaştığı insanların, onların hayatlarının ve hikayelerinin derin izlerini de kitabında paylaşıyor. Kitapta deprem sonrası yaşanan o travmaların insanlar üzerindeki etkisi ve bu süreçte öğrenilen dersler yer alıyor. Özellikle rutinlerin kıymetini anlatan kısmı çok önemliydi. Soruyorsun nasıl diyorsun adam? Rutin. Vallahi rutin diyor. Sabah çıkıyorum mal gibi işe gidiyoruz. Akşam geliyoruz diyor. Otur dizimizi hanım yemek yapıyor. Bak birçoğumuz yapmıyor muyuz bunu? Bak ne olur dinle. Nasıl diyorsun? Rutin diyor. Sabah kalkıyoruz yurtta. Kahvaltı. Oradan okula gidiyoruz. Derse giriyoruz. Çıkıyoruz. Mal gibi diyor. Yani bir değişiklik yok diyorlar. Lan rutin rahmettir ya. Rutin şikayet edilecek bir şey değil. Rutin şükredilecek bir şeydir. Allah o rutinini bir bozar senin. O okulla ev arasına bir hastane koyar. O işinle evin arasına bir mahkeme koyar. Allah muhafaza o evinle okulun arasına, işin arasına bir mezarlık koyar. Uğramayınca uyuyamayacaksın. O zaman rutinin bozulur ama iş işten geçmiş olur. Biz insanlar genellikle başımıza bir musibet gelmeden elimizdekilerin kıymetini anlamıyoruz. Depremin ardından yaşananlar bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Öfke ile ilgili şöyle diyor. Öfke ikincil bir duygudur. Yani asıl hissettiğimiz duygunun arkasından çıkar. Hayatında dikkate alınmıyorsan, saygı görmüyorsan, söylediklerin dinlenmiyorsa, hayal kırıklığına uğruyorsan, değersiz hissettiriliyorsan ve bunları sağlıklı şekilde ifade etmiyorsan hemen arkasından öfke gelir. Birçok insanda bunu gözlemliyorum zaten. Kendini ifade etmede yetersiz insanlar çocuklukta ailesinden veya çevresinde görerek öğrendiği öfkeye sığınıyor. Kendini karşıdakini kırmadan ifade etmek varken bu yolu bilmediği için bildiği yönteme geçiyor. Ya da öfkenin pasif halde kullanışı olan laf dokundurmaya geçiyor. Böylece yanlış bir iletişim kendini yanlış ifade etmekle son buluyor. Bu insanların aslında öfkelendiği insanlarla derdi yok. Sorunu kendi içinde. Bu insanlar hayatta karşıma birçok kez çıkıyor. Ben onlara sinirlenmek yerine acıyorum. Çünkü seninle muhabbet kısa bir sürede bitecek. Ama içindeki öfke onunla yaşamaya devam edecek. Yazar kitabın bir bölümde kadınların en büyük çabalarından birinin diğer kadınlara kendilerini kanıtlamak olduğunu fark ettim diyor. Ben de Beyhan hocamla aynı düşünceleri paylaşıyorum. Bazen erkekleri kadınların hem cinslerine karşı kullandığı bir piyon gibi düşünüyorum. Şakası bir yana bu sebeple kadınlara en büyük kötülüğü yine kadınlar yapıyor. Bu iş hayatında gördüğüm bir tecrübe diyebilirim. Bir başka bölümde insanları tanımak için küçük nüanslar işaret olabilir diyor. Bu aralar tanıştığım insanlarda dikkat ettiğim konulardan biri de kendini övme biçimi. Hepimiz kendimizin övülmesini isteriz. Bazen bunu kendimiz yaparız ama bu övmeler sırasında karşımdaki insan küçük yalanlar başvuruyorsa, kendini olduğundan büyük göstermeye çalışıyorsa ona karşı saygı duymamaya başlıyorum. Tam tersi yaşadığı hayatın farkında ve mütevazi oluyorsa da saygım kat be kat artıyor. Her iki türden de insan sizin de karşınıza çıkmıştır. Yazarın üzerinde durduğu bir diğer önemli konuda vazgeçme meselesi. Popüler kültürün asla pes etme söylemi bazen insanları zarara sokabiliyor. Beyhan Hoca pes etmek ile vazgeçmek arasındaki farkı çok net bir şekilde anlatıyor. Bazen birçok kez sınavlara girip kazanamıyorsunuz. Belki de başka bir yola sapmanız gerekiyordur. Aynı şekilde toksik ilişkilere, evliliklere ve dostluklara devam etmenin sadece emek verdim diyerek zorlanmasının kişisel ruhsal sağlığa zarar verebileceğini belirtiyor. Bazen vazgeçmek gerektiğini kabul etmek, sağlıklı bir ruh haline sahip olmak için en doğru seçenek olabilir. Yazarın girişte de bahsettiğim, eleştirdiği bir başka popüler kültür mottosu da çok değerlisin, çok özelsin. Evet, herkesin değeri vardır ve her insan özeldir. Ama bu tür içeriklerin sürekli olarak karşımıza çıkması bizi gerçek dışı beklentiler sokabilir. Beyhan Hoca insanların küçük yanlışlara bile tahammülsüzleşebileceğine dikkat çekiyor. Hayatın ve insanların acımasız gerçekleriyle yüzleşmek, hayal kırıklıklarını en aza indirmek için çok önemli bir farkındalık oluşturur. Kitapta çok fazla konu var. Ben bazılarına değindim. Kitap çok derin ve düşündürücü bir içerik sunuyor. Eğer siz de daha fazla içsel huzur,
kendinizi kabul etme ve hayatta karşılaştığınız zorluklarla başa çıkma konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Beyhan Budak'ın bu kitabı tam size göre. Hatta yazarın bir önerisi de var. Kitabı bitirdikten sonra bir 2 ay sonra kitabı tekrar oku. Anlatımı güçlendirecektir diyor. Bana göre de bir kere okumak yetmez. Çünkü kendimizle ilgili böyle kitapları okuyunca zamanla kendimizi daha iyi anlıyoruz. Ve bu bizde bir bilinç oluşturuyor. Her üstüne okuyuş da bu bilinci geliştiriyor. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda da incelemede eksik gördüğünüz ya da güzel bulduğunuz kısımları yazmayı unutmayın. Peki siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız kitabın sizdeki izlenimleri neler oldu? Sevdiğiniz, sevmediğiniz bölümleri yorumlarda konuşalım. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Beni ilk defa izliyorsan abone olmayı unutma. Son olarak kapanışı Beyhan Budakça yapayım. Kendine iyi davran güzel insan.